otostopla Ölüdeniz'e gitmeyi deneyeceğiz. Yani bugün gidemesek de yarın varız diye düşünüyoruz. Başlıyoruz. Bugün yine beraber keşif yaptığımız bir gün olacak. Çünkü benim de Ölüdeniz'e ilk gelişim. Neler göreceğiz? Güzel mi değil mi? Denildiği kadar var mı? Fiyatlar nasıl? Ulaşım nasıl? Kolay mı? Bunların hepsinin cevabını bulacağım. Kelebekler Vadisi'ndeyiz. Manzaraya bakacağız şimdi. Uzun zamandır görmek istediğim bir yerde. Diyorsun. Dedikleri kadar var mı? Kamerayı daha da heyecanlandırdı. Ama çok dikkatli olun arkadaşlar. Çünkü çok tehlikeli. Manzara. Şu an Kelebekler Vadisi'ne vardık arkadaşlar. Manzarası gerçekten muhteşem. Görüyorsunuz suyun renginin hiçbir efekti yok. Tamamen doğal hali. Kesinlikle ve kesinlikle burayı görün. Burada fotoğraf çekin. Abi kameraya sallayabilirsin. Vlog çekiyoruz. Aynı zamanda YouTuber. Ünlü oldunuz. Sonunda Ölüdeniz'e vardık. Meşhur plaj. Burası arkadaşlar. Suyu gerçekten çok temiz. İnsanın girip 3-5 saat çıkmayası geliyor. Diyelim ki Muğla merkeze geldiniz. Muğla merkezden 5 dakika bir Ölüdeniz'e, Kelebekler Vadisi'ne minibüsler kalkıyor. Geliyorsunuz, son durak burası. Buradan tekne turlarıyla gidebilirsiniz isterseniz sahilin içine. Koy koy geziyorlar. Birer saat duruyorlar. İsterseniz yüzersiniz, isterseniz koyu gezersiniz. Evet, sahil biraz canlandı öğlen saatlerine doğru. Muğla merkezden 16-17 kilometre. Yani otobüste, minibüste 20 dakika falan sürüyor. Ulaşımı gayet kolay. Kamp atmak isteyen arkadaşlar için de Ölüdeniz'de çok kamp yeri yok ama Muğla'nın diğer tarafında bayağı kamp yeri var. Fiyatları bir tık pahalı. Turistik yer olduğu için. Ya ben de yorumlardan bakarak bir kamp yeri seçtim, orada kalacağım. Üstü kamışla örtülü yerler var. Buraya da akşam kiralayıp uyuyabilirsiniz. Biz bir tanesini kiraladık şu an. Arkadaşlarımız uyuyor. Yeşili ayrı güzel, mavisi ayrı güzel. Çok güzel, çok berrak, çok temiz. İnsanın birisi geliyor. Biz de biraz yüzelim, güneşlenelim, dinlenelim. Ardından da Fethiye merkezi gezeriz. Olur mu? Bence olur. Suya girdik.
ılık, hafif dalgalı. Sahili biraz taşlı. Biraz çabuk derinleşiyor. Yüzme bilmeyenler için biraz tehlikeli olabilir, çocuklar için. Onun haricinde başka bir şey yok. Gayet keyifli vakit geçirebileceğiniz, yamaç paraşütü yapabileceğiniz, tekne turu yapabileceğiniz, muza binebileceğiniz, eğlenceli, güzel bir yer. Bu arada bu sahil ücretsiz. Sağımızda ve solumuzda ücretli şezlonglar ve şemsiyeler var. İsterseniz onları da kiralayabilirsiniz. Ama günün böyle akşam saatlerinde falan girerseniz gerek yok. Zaten güneş gayet güzel. Sahil de gayet güzel. Bir maceranın daha sonuna geldik. Acısıyla tatlısıyla stop çekerek vardık. Çok zorluk çektik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz yine çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.